TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul. Hoş geldiniz Selen Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün özellikle kalp hastalıklarıyla ilgili konuşmak istiyoruz. Kalp hastalıkları genetik midir? Diğer aile bireylerinde de olma ihtimali var mıdır? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Kalp hastalıkları dediğimiz nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Kalp hastalıkları aslında çok geniş bir konu. Kalp damar hastalıkları, kalbin kapak hastalıkları, kalp yetmezliği durumları böyle değişik kategorilere ayırabiliriz ama bizim toplumda bütün dünyada en sık gördüğümüz kalp hastalığı diye dediğimiz şey kalp damar hastalığı. Yani kalbi besleyen koroner damarlar dediğimiz damarların tıkanması, onun sonucunda da kalp krizi, kalp yetmezliği gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasıyla görülen bir klinik tablo. Evet. Kalp hastalıklarının çok önemli bir sebebi genetik. Yani ailede birinci derece akrabalarınızda özellikle 60 yaşın altında kalp hastalığı varsa, kalp damar hastalığı, o zaman sizde de bizde de yani olma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla genetik bir zemin mutlaka var. Çok önemli sebeplerden biri, hatta kalp hastalığına yol açan faktörler arasında değiştiremediğimiz tek faktör. Peki hocam, anne babada varsa, 2 tane çocuğu var, ikisinde de yoksa bu da olabiliyor mu? Olabiliyor. Ya da koruyabiliyor muyuz kendimizi? Annemizde, babamızda Tabii. varsa bunu bilerek kendimizi koruyabiliyor muyuz? O Tabii zaman ki. neler yemeliyiz? Korunmak için, kaçınmak için neler yapmalıyız? Tabii ki koruyabiliriz. Zaten aslında bütün amacımız o. Yani bu primer koruma dediğimiz olay, yani hastalık olmadan hastalığı önleme. Özellikle ailemizde varsa koruma şansımız tabii ki var. Ne yapmalıyız? Diğer faktörleri ortadan kaldırmamız lazım. Benim burada sizin söylediğiniz cevabı çok kulaklıkla açmam lazım. Benim babam rahmetli kalpten ve 30 yaşında bypass olarak devam etti hayatına. 52 yaşında da kalp yetmezliğinden artık vefat etti. Hepimizin. Onun için benim, bir de kardeşim var. Benim ve kardeşimin çok özel bakılmaya ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Genetiklik var bir yerde. Evet. Ailede genetik olunca bir defa diğer faktörleri mutlaka ortadan kaldırmamız lazım. En önemlisi sigara. Sigara, hiçbir şekilde sigara içmemek. Yani tütün ve tütün ürünlerini hiçbir şekilde kullanmamak gerekiyor. İkincisi yüksek kolesterol. Çok önemli diğer bir faktör. Kan kolesterolümüz yüksekse ve ilaç verecek düzeydeyse mutlaka hekime gidip ilacımızı almak ve onu normal değerlere düşürmemiz lazım. Sağlıklı beslenme ayrı bir faktör değil ama yüksek kolesterolün içinde yine önemli bir faktör. Onu etkiliyor çünkü. Onu etkiliyor. Bunun dışında yüksek tansiyon, eğer varsa, tansiyonunuz yüksekse, bir hekim de bize ilaç verdiyse mutlaka ilacımızı düzgün kullanıp tansiyonu hep normal seviyede tutmamız lazım. Stresli hayat diğer bir önemli faktör. Bir başka faktör çok önemli, sigara kadar önemli, diyabet, şeker hastalığı. Yani neredeyse şeker hastalığı şu an artık günümüzde eşittir kalp hastalığı, eşittir kalp damar hastalığı diye geçiyor. Dolayısıyla şeker hastalığımız varsa mutlaka kalp krizi geçiriyor muyuz? Bu kaçınılmaz son mu? Hayır, değil. Şeker hastalığımız olabilir ama bu şeker hastalığı seyrinde düzenli kontrollere gidip şekerlerimizi hep kontrol altında tutuyor olmamız lazım. Tabii hasta hekim işbirliğiyle olan bir şey bu. Bu konuda çok dikkat etmek lazım. Obezite, fazla kilo, sadece obezite değil, obezitenin bir altı fazla kilo da artık önemli bir faktör. Sedanter hayat dediğimiz hareketsiz yaşam. Spor yapmalıyız düzenli olarak. Her gün en az 30 dakika normal yürüyüş bile bizi kalp damar hastalığından korumak için aslında yeterli. Hocam spor dediğinizde ben şuna girmek istiyorum hemen çok hızlıca. Şimdi spor, mesela sürekli işte building yapanlar, spor salonuna giden insanlar ya da ciddi hayatları boyunca spor yapmış insanlarla karşılaşıyoruz. Hatta bu insanların daha erken öldüğüne de şahit olabiliyoruz. Yani aşırı spor da bence kalp için sanki bir risk taşıyor. Yani normalde kalp hastası olmamak için yapmamız gereken spordaki şey nedir, kriter nedir? Kalp hastası olmamak için aslında herkesin yapabileceği normal bir hareketten bahsediyoruz. Yani bu herkese uygun olan. Sadece kalp hastası olmamak için ya da var olan durumu korumak için bile her gün 30 dakika yürüyüş, her gün mutlaka açık havada 30 dakika yürüyüş aslında yeterli. Hızlı mı, yavaş mı? Yani sahildeki Normal böyle yavaş yavaş bir yürüyüş mü çok yoksa? yavaş değil, çok koşar adımlarla da değil. Tempolu bir yürüyüş, ritmik bir yürüyüş, düz yolda bir yürüyüş, mümkün olduğu kadar açık havada yürüyüş. Bunun eş değeri olarak yüzme de olabilir, bisiklet de olabilir. Yine aynı şekilde.
Fakat bunlara çok aşırıya kaçmayı Dünya Sağlık Örgütü önermiyor. Spor, onun dışında yapılacak sporlar aslında yine kişiye göre karar verilmesi gereken sporlar. Şimdi bahsettiğimiz çok aşırı sporlar, yarışmalı sporlar, çok yoğun ağırlıklarla yapılan kas çalışmaları, kas egzersizleri çok fazlaysa o zaman bu başka bir klinik tabloya yol açıyor. Mesela atlet kalbi dediğimiz bir durum var. Yani kalp bizim iskelet kaslarımızı çok ciddi kalınlaştıran her şeyi kalp kasımıza kalınlaştırır. Ve kalp kası kalınlaştığı zaman bu iyi bir şey değildir. Bu en sonunda kalp yetmezliğine giden bir tablodur. Bunu yaşayan, yani bu şekilde yoğun spor yapanlar en sonunda böyle ölümcül bir tabloya gidebilir. Bu açıdan da çok dikkat etmek lazım. Bu fazla spor artık kalp hastalığından korumaz. Dediğiniz gibi kalp yetmezliğine sebep olur. Dengede tutmak lazım hayatı. Hocam aslında şöyle, Evet. yani sporu böyle ne diyeyim işte fitness salonlarına falan çok fazla öneriyorlar ama aslında oradaki yapılan bazıları çünkü spor düşkünü, yani her gün 1 saat 2 saat gidip mutlaka orada bir yürüyüş bandında koşacak işte. Bunlar aslında hafif sporlar gibi değerlendirmiyorum. Biraz o yüzden bunun üzerine bastırarak söylüyorum. Yani onlar yürüyüş değil çünkü yürüyüşün birkaç level üstü yani. Evet. Kalp sağlığını korumak için bu kadar ileriye gitmeye gerek yok. Aslında çok normal bir şekilde hep dediğimiz gibi her gün en az 30 dakika yürüyüş, haftanın en az 5 günü ideal olarak her gün 30 dakika açık havada tempolu bir şekilde yürüyüş bile yeterlidir kalp damar hastalığından korunmak için. Peki ilaçlar olarak, yani daha kalp hastalığımızı öğrenmemiş ama genetikliğimizde varsa ilacı baştan alsak da olmasak gibi bir şey var mı hocam? Sizi bulmuşken bunları soralım. Yani hayır, ilaç kullanmak, ilaç eşittir hastalık olduğunda kullanılması gerekir. Öncesinde koruyucu bir ilaç, böyle bir öneri yok. Biz genel olarak sağlığımıza dikkat ettiğimiz sürece, düzenli yaşadığımız sürece kendimizi korumak için aslında bu önlemler yeterli. Stres ve yoğun çalışma, ki biz hekimler biliyorsunuz çok yoğun çalışıyoruz ve stres altında çalışıyoruz. Hastalarımızın stresi de bize yansıyor, bir anlamda öyle düşünmek lazım. Stres ve yoğun çalışma insanı kalp hastası yapar mı? Yapar, evet. Stres yapar çünkü stresin çok önemli bir kötü etkisi bağışıklık sistemimizi, immün sistemi düşürmesidir. Yani bağışıklık sistemimizi ciddi olarak bozmasıdır. Stres evet, tansiyonu yükselterek yapar. Yani indirekt yollardan yapabilir. Stres uykusuzluk yapabilir. Uykusuzluk tansiyon dengesizliğine yol açar. Özellikle gece uykusuzluğu gece tansiyonun yüksek çıkmasına neden olur. Bu tip yollardan bütün damar sistemini etkiler. Sadece kalp damar sistemini değil. Evet, yoğun stres, baş edilemeyen stres tansiyon dahil kalp hastası da yapabilir. Peki hocam şöyle bir şey, sedanter yaşam da kalp hastası yapıyor. Aşırı streste, normal stres mi olmamız gerekiyor? Optimal stres. Hocam, Fatih hocam siz birazcık dikkat edin. Bak şimdi Selen hocam bu kadar güzel açıklamışken gecesi, gündüzü o kadar stres ve yoğun çalışma sizin hayatınıza çok benzettim. Aman dikkatli olun hocam bakın. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki kalp hastası olmamak için size kontrollere gelmeye başlayalım mı? Ne yapsak? Özellikle ailesinde kalp hastası olan kişilerin, genetik yükü olan kişilerin 40 yaşından itibaren mutlaka belirli zamanlarda periyodik olarak düzenli olarak kan tahlillerini yaptırmalarını, elektrolarını çektirmelerini, tabii ki anjiyo değil ama belki bir kalp ultrasonu, eko yaptırmalarını öneriyoruz mutlaka. Hem baştan da çözümlenmiş olur değil mi? Çok daha fazla ilerlemeden. Evet, koruma amaçlı yani Evet. primer koruma dediğimiz mutlaka Peki neden öneriyoruz. 40 yaş üstü hocam? Çünkü istatistiklere göre 40 yaşın üzerinde kalp damar hastalıklarının ortaya çıkma olasılığı daha çok artıyor. O yüzden özellikle 40 yaş üstü. Hiç 40'a kadar bir şeyimiz olmadı ama 40'ta bir en azından genetikliğimiz var diye danışmak en güzeli diyorsunuz. Evet, mutlaka. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Malum yani ciddi bir salgından geçtik ve hala da geçiyoruz aslında. Hala da, bir evet. anlamda devam ediyor ama artık eskisi kadar tabii popüler değil diyelim. Pandemi döneminde özellikle kalp kasının etkilendiğine yönelik olarak bir sürü haberlerde işte doktor arkadaşlarımızın bir sürü yani yorumlarını dinledik. Siz yani bu dönem içerisinde yoğun COVID'li hasta ya da COVID'e bağlı kalple ilgili hastalar görmüş bir hekim olarak bu konudaki tecrübeleriniz ne yönde? Şimdi COVID virüsünün en büyük özelliği bir defa damarın iç yüzeyine yerleşip damarın bütünlüğünü bozması ve damarda pıhtı oluşturması. Bu sebeple bütün damar sistemini aslında etkiliyor.
Covid bundan bağımsız olarak da kalp kasına yerleşebiliyor. Veya hem kendisi yerleşebiliyor veya Covid'in vücutta yaptığı genel olarak inflamasyon dediğimiz tahribat kalp kasını da indirekt yoldan etkileyebiliyor. Covid döneminde kalp krizleri çok gördük. Kalp yetmezliği çok gördük. Kalp krizi olmadan da sadece kalp kasının bozulmasıyla kalp yetmezliği gördük. Fakat özellikle ağır geçiren hastalarda bunlar görüldü. Yani Covid'i ayaktan geçiren, hastaneye yoğun bakıma yatmadan geçiren hastalarda daha nadir oldu. Ama özellikle yoğun bakım yatışı olan hastalarda hem o sırada da sonrasında da, yani uzamış Covid şeklinde de gördük. Yani Covid geçirip iyileştikten 3 ay, 6 ay sonra da bu durumları gördük. Peki hocam, son olarak aşı yapılmış kişilerde de benzer problemlerle karşılaştınız mı? Yani anlamlı bir fark var mı? Kendi klinik düşünceniz, belki yayınlarda olmayabilir literatür çalışmalarında. Çok nadir. Bu istatistik olarak hiç anlamlı değil. Yani aşıya bağlı kalıcı hasar hiç görmedik. Hem bilimsel olarak da kanıtlanmadı, hem de bizim kendi klinik tecrübemizde de görmedik. Çok geçici tablolar. Her aşının yaptığı çok belirgin olmayan, işte ateş yükselmesi, halsizlik, değişik ağrılar, kas ağrıları, o kadar. Hiç anlamlı bir tahribat aşıda görülmedi. Hocam, vermiş olduğunuz çok önemli ve güncel bilgiler için Evet. çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkürler ederim. hocam, çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Bugün bizlerle kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul beraberdi ve bize kalp hastalığımıza nasıl yakalanmamamız gerektiğini ve neler yapmamız gerektiği hakkında birçok detaylı bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.